Kanallar iki denizi ya da okyanusu birbirine bağlayan su yolu projeleridir. Süveyş kanalı su yoluna örnektir ve Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlar. Kanal İstanbul ise Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlamak amacıyla yapılan bir projedir. Nasıl yapılacağı konusunda öncelikle devasa bir testere hayal edelim. Bu testere ile önce Küçükçekmece Gölü'nden kesmeye başlayıp Sazlıbosna istikametinden devam edip ardından Durugöl ile 3. havaalanı arasında keserek Karadeniz'e kadar ulaştığını düşünelim. Tabii ki normal şartlarda testere yerine devasa hafriyat kamyonları ve kazma araçları kullanılırdı. Ayrıca 10.000 işçi projede yer alırdı. Bu kanalın toplam uzunluğu 45 kilometre olurdu. 20 metrede derinliğe sahip olurdu. Akıllardaki soru olan adaya düşseydiniz yanınıza alacağınız 3 şey sorusu artık gerçek olurdu. Çünkü gerçekten bu bölgenin hiçbir bölgeyle köprüler dışında kara bağlantısı bulunmayacağından 4 tarafı denizlerle çevrili bir ada haline gelirdi. Kanalın batısı Avrupa kıtası iken İstanbul Boğazı'nın doğusu Asya kıtası olacağından muhtemelen ortada kalan bu ada Avrupa ve Asya kelimelerinin birleşiminden Avrasya ismini alırdı. Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa, Kağıthane, Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Başakşehir gibi ilçeler de bu ada üzerinde bulunurdu. Bu proje yapıldıktan sonra Kanal İstanbul çevresi gelişirdi. Nasıl ki İstanbul Boğazı turist çekiyorsa Kanal İstanbul'da turist çekerdi ve sosyal tesisler kurulurdu. Ancak bu tesislerin işletmecileri çoğunlukla Arap şirketleri ve Katarlılar olurdu. Çünkü 791.372 metrekarelik arsayı Arap şirketleri satın almıştı. Böylelikle Araplar zenginliklerine zenginlik katarlardı. Ayrıca proje kapsamında 394.000 ağaç kesilirdi. Ekili tarım alanları suyun altında kalırdı. Evlerimize tatlı su sağlayan Sazlıdere Barajı yok olurdu. Terkos Gölü'nün su toplama havzası da yok olurdu ve Terkos Gölü tuzlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Böyle bir senaryoda felaket olurdu ve İstanbul halkı susuz kalırdı. Karadeniz'in suyu Marmara Denizi'nden daha tuzlu olduğu için olası karışımda Marmara Denizi'nde tuzluluk artardı. Bir süre sonra Marmara Denizi'nin yapısı değişirdi ve buradaki su ölürdü. Ölen su kokmaya başlardı ve eski Haliç'teki gibi denizden çürük yumurta kokusu etrafa yayılırdı. Böylece balıkçılık faaliyetleri sona ererdi. Başka bir yanı da kanaldan geçen gemiler $88.000 gibi geçiş ücreti öderlerdi. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlanırdı. Ek olarak Kanal İstanbul üzerine bir sürü köprüler yapılırdı. Ancak Avrupa'dan gelen teknolojik ürünler ya da Trakya'dan gelen tarım ürünleri bu köprülerden geçişte vergi öderlerdi. Böylece bu ürünlerin fiyatları köprü vergisinden dolayı daha fazla zamlanmasına sebep olurdu. Kanalın iki yakasına da toplam 1 milyon kişinin yaşayabileceği şekilde planlanmış yeni binalar dikilirdi. Aynı zamanda gerçekleşebilecek doğal afet ya da savaş gibi kaos ortamlarında köprülerdeki yoğunluktan dolayı halk bu adada mahsur kalırdı ve tek çare denizi yüzerek geçmek olurdu. Bir artısı da İstanbul Boğazı'nın gemi yükü hafiflerdi ve böylece gemi kazaları Kanal İstanbul projesi ile engellenirdi. Marinaların sayısı arttırılırdı. Fakat 2700 sene önce kurulmuş Batonia antik kenti ve 1 milyon sene önce oluşmuş Yarımburgaz mağaraları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Ayrıca Kanal İstanbul yapılsaydı gemilerin İstanbul Boğazı'nı kullanma hakkı kısıtlanamazdı. Siz Boğaz'dan geçemezsiniz, hadi Kanal İstanbul'dan geçin diyemezdik. Çünkü İstanbul Boğazı doğal bir yol olduğundan dolayı gemilerin geçiş hakkı bulunurdu. Ayrıca Montreux Boğazlar Antlaşması da bunu teyitlerdi. Boğazdan ucuza geçmek varken gemilerin daha pahalı bir kanaldan geçmek isteyip istemeyeceği şirketlerin kararına kalmış. Ama ticarette zaman çok önemli olduğu için Boğaz'da günlerce beklemek yerine kanaldan geçmek isteyebilirlerdi tabii. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hiçbirimiz kain değiliz ya da sihirli bir küremiz yok. Bazı tahminler ve bilimsel bilgilere dayanarak bu videoyu sizlerin beğenisine sundum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.